milli teknoloji hamlesinin öncü isimlerinden, Türk savunma ve teknoloji ekosisteminin vizyoner isimlerinden birini ağırlıyoruz. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri Sayın Selçuk Bayraktar'ı yapay zeka vizyonunu bizlerle paylaşmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanlarım, değerli başkanım, kıymetli konuklar, yarının dünyasına yön verecek sevgili genç kardeşlerim, 21. yüzyılın en keskin teknolojik ve ahlaki yol ayrımında insan kalmanın ve insanlık onuruyla hür bir şekilde var olmanın yol haritasını konuşmak üzere bir araya geldik. Türkiye'nin yapay zeka vizyonunun açıklandığı bu anlamlı buluşmada herkesi en içten duygularımla selamlıyorum. Bundan yaklaşık 30 yıl önce insanlığa bir teknoloji ütopyası satıldı. İnternetin sınırları kaldıracağı, bilginin serbest dolaşımının dünyayı eşitleyeceği ve sivil teknolojilerin küresel barışı getireceği söylendi. Oysa bugün görüyoruz ki bağımsızlığımızı tehdit eden en büyük unsur sınırlarımıza yığılan konvansiyonel ordular değil. Tedarik zincirlerimize, veri merkezlerimize ve doğrudan cebimizdeki cihazlara sızan teknokapitalist küresel tahakkümdür. Bu tahakküm geçmişin kaba diktatörlükleri gibi kuvvetle de gelmiyor. Milyarlarca insanı uyuşturucu gibi müptela kılan bir sistemle gönüllü bir esaret olarak hayatımıza giriyor. Bugün baktığımızda herhangi bir sosyal medya veya video platformunun temel algoritmasında şunu görüyoruz. İnsanın kıramayacağı bir döngünün adeta eroine benzer bir dopamin girdabının müptelası haline getiriyor. Arka planda çalışan yapay zeka, nörolojik zaaflarımızı analiz ederek, dopamin salgımızı tetikleyerek, bizi o ekranda 10 saniye daha fazla tutacak öfke, hedonizm ve korku temelli içerikleri optimize ediyor. Baktıkça ağına daha fazla çekiyor, işine çekildikçe de daha fazla bakıyorsunuz. Bu bağımlılık sinsi bir şekilde insanı sağlığından, akli melekelerinden ve en önemlisi hürriyetinden koparıyor. İnsanın irade göstermesine, bir insan olarak asli fonksiyonlarını yerine getirebilmesine engel oluyor ve nihayetinde zayıf düşürüyor. Değerli misafirler, öyle bir çağdayız ki insan ile makine arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Sadece makinelerin insanı taklit etmesinden de bahsetmiyorum. İnsanların da hızla makineleştiği karanlık bir çağa doğru yol alıyoruz. Ruhsuz bir rasyonalizmin, kendinden başka kimseye hayat ve hürriyet hakkı tanımayan materyalizmin tahakküm altındayız. Makinelerin ve makine insanların istilasıyla karşı karşıyayız. Makine insanları için inanç, sevgi, merhamet ve hürriyet yoktur. Onlar için acı, hasret, keder de yoktur. Makine acı çekmez, makine özlem duymaz, makine neden diye sormaz. Makineler ve makine insanlar için sonsuz döngüler, programlı kısıl görevler, manayı yitirmiş karanlık ve en nihayetinde ise kaçınılmaz yok oluş ve mutlak yıkım vardır. İnancımızın tarifiyle insan yaratılmışların en şereflisidir. Eşrefi mahlukattır. Bizim medeniyetimizde gönül medeniyetidir. Gönlü olmayan
merhameti ve sevgisi olmayan sentetik insanın elindeki teknoloji ancak bir imha aracına dönüşür. Zira bizim gayemiz insanın makineleştiği değil, teknolojinin insana hizmet ettiği adil bir dünya inşa etmektir. Kıymetli dostlar, bu kuşatma sadece cihazlarımıza değil, doğrudan irademize ve ruhumuza yapılmaktadır. Bugün sivil teknoloji ürünlerinin neredeyse tümü birer silaha dönüştürülmüş durumda. Bütün uzuvlarıyla örümcek ağına hapsolmuş bir insanı ve onu iliklerine kadar sömüren bir canavarı düşünün. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, iletişim ağları adeta insanlığı bir örümcek ağına hapsetti. Oysa inancımızda örümcek ağı, insanı zulümden, kötülüklerden muhafaza eden ve hürriyeti koruyan adeta mucizevi bir perde gibidir. Bugünün tekno canavarları tüm insanlığı attığı her bir adımdan aldığı her bir nefese kadar takip eden bir ağ ördüler. Yakın zamanda bazı devletlerin terör eylemlerinde de gördük ki tedarik zincirine sızdırılan bombalarla cebimizdeki telefonlar, akıllı saatler, hatta kulaklıklar bile insanları katletmek için birer silaha dönüşebiliyor. Değerli dostlar, yapay zeka teknolojisini hegemonik bir biçimde elinde tutmaya çalışan dev tekeller, neredeyse insanlığın sahip olduğu tüm enerji kaynaklarını tüketecek devasa bir işlem gücü talep ediyorlar. Bu itirazları adeta firavunların sonsuz egolarını yüceltmek için yaptığı o dev yapılar gibi salt kaba güçle inşa edilmiş piramitleri andırıyor. Bugün küresel devler yüz binlerce işlemciyle insanlığın tüm verisini harmanlayıp orantısız bir güç elde ediyorlar. Peki Türkiye gibi ülkeler, dost ve kardeş uluslar kısıtlı kaynaklarıyla bu dev tekellerle nasıl rekabet edecek? Bizim yapmamız gereken aynen İHA ve SİHA serüvenimizde yaptığımız gibi bugüne değil geleceğe odaklanıp başkalarının belirlediği kuralları takip etmek yerine paradigma dönüşümü yaparak yepyeni bir kırılım yakalamaktır. Temelinde bir istatistik tahminleme makinesi olan büyük dil modellerinde yakın zamanda gerçekleşen ilerlemeler de aslında doğru yönlendirildiğinde bu kırılımın en büyük göstergesi. Kaba işlem gücü yerine insanın düşünsel yeteneğine benzer yöntemsel iyileşmeler bu makineleri çok daha az işlem gücüyle çok daha ileri seviyede bir başarıma ulaştırdı. İnsanlık yüzyıllar boyu evreni gözlemledi, veriyi tablolar halinde derledi, biriktirdi. Topladığı verideki rastlantısal görünümlü niceliklerden niteliksel bağlar kurarak bir anlamda aklını kullanıp soyutlandırarak ardındaki o basit ama sanatsal diyebileceğimiz doğanın kanunlarını keşfetti. Yer çekimini, gezegenlerin hareketlerini, elektromanyetik denklemleri, kuantum kuramını matematiğin kusursuz diliyle ifade etti. İnsanoğlu bunu yaparken devasa makinelerin bugün yaptığı gibi neredeyse sonsuz boyuta sahip bir uzayda sonsuz deneme ve yanılma yaparak adeta bu uzayın her bir noktasını teker teker test ederek bu kanunları bulmadı. Enerji kapasitesi 20 wattı dahi aşmayan o muazzam beyniyle kainatın en derin şifrelerini kırdı. Harezmi'de, İbn Sina'da, Newton'da, Maxwell'de, hatta hocamız Ordinarius Profesör Cahit Arf da o aynı mucizevi insan beynine sahipti. Terawattlarca enerji tüketen ruhsuz bir veri merkezine değil. İşte bu yüzden
Yapay zeka ile alakalı ilerleme modelimiz sadece donanım tekerlerinin güdümündeki istatistiksel yığınlara dayanmamalı. İnsanlığın bilimsel birikiminin üzerine inşa edilmiş, fiziksel alemi de içeren, dilin yapısı ve düşünsel yeteneklerin yapı taşlarını merkeze alan melez bir yaklaşım olmalı. İstatistiksel yapay zeka makinesine ilave edeceğimiz, insanın düşünme mekanizmasını taklit eden her bir yetenek, bizi dev işlemci yığınlarına mahkum olmaktan kurtaracaktır. Çok daha düşük işlem gücüyle, çok daha karmaşık problemleri, çok daha çetin problemleri çözmemizin anahtarı olacaktır. Kendimize ait açık kaynaklı, şeffaf ve denetlenebilir yazılım, donanım ve teknoloji ekosistemimizi kurmalıyız. Mümkünse ekosistemin her bir unsurunu bağımsızca geliştirme ve üretebilme kabiliyetine sahip olmalıyız. Kısa vadede bu mümkün olmayabilir. Olmadığı durumlarda işbirliklerine veya doğrudan dışarıdan temin yoluna başvurabiliriz. Dışarıdan temin aldığımız sistemlerin tümüne de özellikle kritik altyapı yazılımları ve donanımları söz konusu olduğunda açık kaynaklı yazılım modelini şart koşmalıyız. Açık kaynak, verilerimizin mahremiyeti, güvenliği ve dijital egemenliğimiz için vazgeçilmez bir unsur. Verilerin tekelleşmesi, zihinlerin ve iradenin tek bir merkezden esir edilmesidir. Buna asla rıza gösteremeyiz. Yegane gayesi kar maksimizasyonu olan küresel tekellerin tüm insanlığın hayatını kendi veri merkezlerinde toplaması, ulusların ve toplumların egemenliğine vurulmuş sinsi bir darbedir. Bu kuşatmanın yarın karşımıza ne olarak çıkacağını görmek için kain olmaya da gerek yok. Bu modern dünyanın gönüllü kölelik fermanıdır. İşte bu yüzden verilerimizi küresel dev tekellerin sunucularına teslim etmek yerine dağıtık öğrenme ve işleme mimarilerini hayata geçirmeliyiz. Veri kendi kurumlarımızda, kendi sınırlarımız içinde kalırken algoritmalarımız bu dağıtık ağlarda mahremiyeti koruyarak öğrenecek, bizi bu sömürü düzeninden kurtaracaktır. Kısıtlı kaynaklarımızı, statikoyu koruyan bu ağır hantal sistemlere değil, geleceğin alanlarını şekillendirecek teknolojilere yatırmak durumundayız. Yapay zekadan ileri çip teknolojilerine, kuantum bilgi işlemden robotik otomasyona kadar dağıtık işlem ve veri merkezi modellerini geliştirmeliyiz. Böylelikle devasa merkezcil bulut yapılarına ihtiyaç azalacak ve bağımsızlığımız teminat altına alınacaktır. Kıymetli misafirler, geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum haklarla paylaşarak insani bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Tekellerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Gücümüzü birleştirirsek bu tekellerin oluşturduğu örümcek ağını yırtıp atabiliriz. Bu birleşme sadece kağıt üzerinde bir ittifak değil, derin bir zihniyet devrimi olmalıdır. Bizler için bu devrim, milli teknoloji hamlesiyle hayat bulmuş, bu vizyonla hayat gailesine dönüştü. Bu davanın ve bu hedefin asıl taşıyıcısı makinenin hızı değil, insanın şuurudur. Yarının dünyasını hür bir iradeyle kuracak olan genç kardeşlerimizdir. Yıllar evvel Teknofest'lerde bu toprakların bağrına bıraktığımız tohumlar, mazisi ve istikameti belli ulu çınarlar gibi göğe yükseliyor. Teknofest kuşağı,
zihinlerine vurulmak istenen prangaları parçalamış, küresel tahakkümün ördüğü ağları saçak saçak darmadağın eden bir hürriyet kuşağıdır. Savunma alanında dünyanın en büyük İHA şirketi olan Baykar'da da geliştirdiğimiz yeni nesil yapay zeka sistemlerimiz, kuş sürüleri gibi birbirleriyle haberleşen otonom sürülerimiz ve dünya harp doktrinini yeniden yazan çalışmalarımız Teknofest kuşağının imzasını taşımaktadır. Dost, kardeş ve mazlum coğrafyalarla el ele vererek yapay zekayı iyilik temelinde geliştirmeye devam edersek eğitimde, sağlıkta çığır açıcı yeniliklere ulaşabiliriz. Protein sentezi ve akıllı ilaç keşfi gibi kombinatronik problemleri çözmede mahir olan yapay zeka ve ileri işlem gücü, insanlığı pençesine almış kanser gibi hastalıklara çare bulmada büyük faydalar sağlayabilir. Robotik cerrahiden hekimlik hizmetlerine kadar sağlığın her alanında çok daha maliyet etkin bir şekilde bu geliştirdiğimiz çözümleri ihtiyaç duyan herkese ulaştırabiliriz. İnsanların öğrenme yetilerine göre özelleşmiş yapay zeka destekli içerikleri ve eğitim asistanlarını yeryüzünün her köşesine ulaştırıp fırsat eşitliğini sağlayabiliriz. Bu sayede gelişmiş ülkelerde dahi tıkanmış olan sosyal mobilizasyonu canlandırabiliriz. Gelir adaletsizliğini azaltarak insanlığın sosyal refahını arttırabiliriz. Tüm bu coğrafyayı kapsayan ortak pazara sahip girişim ekosistemi bunu mümkün kılacak en önemli unsur olacaktır. Teknofest kuşağı tüm bu alanlarda çekirdekten yetişerek geleceğin girişimlerini kurdu. Hatta kendi sosyal ağlarını inşa etmeye başladı. Küresel dijital tahakkümü yıkmak ve yüz yüze bir sosyal medya deneyiminin mümkün olacağını gösterecek en sosyali geliştirdi. En sosyalle zararlı içeriklere müptela etmeden, tahkir ve linç etmeden, kutuplaştırmadan yüz yüze bakar gibi bir sosyal ağın mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ulusların dijital egemenliğini temin altına almak adına bunu da tüm dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşmak üzere geliştirdi. Özelleşmiş alanlarda kullanmak üzere Türkçe kaynaklarla ve kültürel değerlerimizle geliştirilmiş, eğitilmiş T3AI dil modelini hayata geçirdi. Bu modelin büyük, orta ve küçük parametreli versiyonları ve teknolojisi kamu yararı adına kamu kurumlarla paylaşıldı. Makineler ve makine insanların dünyasında kaynağı belli olmayan köksüz sentetik hakikat geçer akçe olabilir. Kadim medeniyetimizde ise bilim, bilgi ve hakikat muhakkak insan içindir. Teknofest kuşağı yüzyıllardır bilimsel metodolojide de olduğu gibi doğru ve güvenilir bilgiyi insanlığa ulaştırabilme adına kaynağı, kökü ve müellifi belli olan açık kaynaklı küre dijital ansiklopediyi de geliştirdi. Değerli kardeşlerim, bugün birileri makinelerin insan soyunun bir sonraki halkası olacağını, hatta doğrudan insanın yerine geçeceğini öne sürüyor. Sürekli surette insanın kendi yarattığı algoritmaların altında ezilmeye mahkum olduğunu telkin ediyorlar. Bu tehlikeli gidişatın temelinde teknolojinin hızından ziyade insanın o en eski ve en trajik yanılgısı yatıyor. İnsanın kendini tanrılaştırma çabası. Bugün insanoğlu
aslında asla sahip olmadığı mutlak bir gücü kendi nefsinde vehmediyor. Oysa insan en gelişmiş laboratuvarlarında en dahi zihinleriyle bile tek bir atomu yoktan var edemediği gibi var olan tek bir atomu bile bütünüyle yok etmeyi başaramıyor. Bu mutlak acziyetine rağmen kendi elleriyle ürettiği algoritmalar üzerinden yeryüzünde bir nevi yaratıcılık kibri kuşanmaya kalkışıyor. Oysa milyar yıllık alemde Nemrud'undan Firavun'una kadar dünyaya gelip de zamanın genişliği içinde an bile sayılmayacak ömrünü tamamlayıp toprağa karışmayan tek bir canlı dahi yok. Hatırlamamız gereken ezeli ve ebedi bir hakikat var. Bizler insanız. Soğuk bir montaj hattında doğmadık. Varoluşumuz alemin mimarının üflediği muazzam ruhtan geldi. Yaratıcının insana biçtiği, makinelere asla bırakılmayacak yüce bir misyonumuz da var. Dünyayı adaletle imar etmek, eşrefi mahlukat olarak hür iradeyle hakkı, hakikati ayağa kaldırmak. Bugün adeta kutlu bir nesne gibi kutsanan yapay zeka, hafızası olan ama hatırası olmayan, rakamların ruhsuz labirentine sıkışmış bir istatistik yankısından ibarettir. Tam da bu nedenle milli teknoloji hamlesi bizim için sadece teknik bir rekabet alanı değildir. İnsanı nesneleştiren, ruhu mekanik kalıplarla kuşatan, küresel bir tek tipleşmeye karşı felsefi bir duruş, asil bir uyanıştır. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki geleceğin haritası karanlık ellerin çizdiği rotalarla belirlenemez. İstikbalin asıl anahtarı alemin mimarının ruhumuza üflediği özgür iradede ve omuz omuza verip bir olabilmenin muazzam sırrında saklıdır. Bugün ulusal yapay zeka vizyonumuzun paylaşıldığı Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, teknolojiyi bir tahakküm aracı olmanın ötesinde insanı ve şuuru yücelten bir imkan olarak gördüğümüzün en somut göstergesidir. Bu vizyonu ortaya koyan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, ekosistemimizin tüm öncülerine, araştırmacılarımıza ve dünyayı yıkıldığı yerden yeniden inşa edecek Teknofest kuşağına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz açık, geleceğimiz hür olsun. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Sayın Selçuk Bayraktar'ı konuşmaları için teşekkür ediyoruz.